Ne oluyor? Neredeyim ben? Dozu aşmış, yaşamla ölüm arasındaki o kritik sınırı geçmişti. Ölüm, esneme, titreme ve terleme ile eşlik etmiş, kriz, gözlerinde ve burnunda bitmez tükenmez akıntılarla "geldim" demişti. Hastanedesiniz. Yüksek doz uyuşturucu yüzünden ölümden döndünüz. Uyuşturucu, laboratuvarda keşfedilen mucize, insan eliyle yaratılan en büyük belalardan birine dönüştü. Spot ışıkları yalnızca bağımlıları görünür kılarken, aslında onlar karmaşık bir neden-sonuç ilişkisi içinde zincirin sadece son halkasını temsil ediyor. İlaç şirketleri eliyle laboratuvarlardan sokaklara yayılan eroin ve benzeri maddeler konusundaysa, bütün dünyada bir görmezden gelme durumu hali hakim. Eskiden güvenle geçilen her sokağın başında artık bir torbacı bulunuyor. Neredeyse hepsinin cebinde bıçağı veya silahı mevcut. Şiddete bağlı suç oranı arşa çıkmış durumda. İntihar oranları, uyuşturucu kullanımına bağlı ruh sağlığı bozuklukları ciddi artış gösteriyor. Küresel boyutta yıllar içinde artan bir sorun olmaya devam eden yasa dışı uyuşturucu bağlantılı suçlar, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de artmaya devam ediyor. Peki uyuşturucu artık çözülmesi imkansız bir sorun mu? You click the desired drug, 2 gram, 1 gram, 5 gram, the address will arrive immediately. Okay, I'll get an address, we can go. Suç organizasyonlarının yeni ticaret ve sevkiyat yöntemleri geliştirmesi, yasa dışı uyuşturucu pazarında sentetiklerin yaygınlaşması, üretiminde yeni yöntemlerin kullanılması ve soyut yasaların somut dönemi karşılamaması uyuşturucu suçlarıyla mücadeleyi zorlaştırıyor. İlaç şirketi üretiyor, sakıncaları anlaşılıyor ve yer altına geçiyor. Bugün Amerika'da uyuşturucudan en az 70.000 kişi ölüyor. Peki bu krizin arka planında ne var? Bu sorun nasıl başladı? Ne iş yaptığımı kimse bilmiyor. Ne ailem ne arkadaşlarım. Yani siz bile bilmiyorsunuz. Bu tarz konular hakkında konuşulmaz. Yani bu oyunda zaten böyle oynanır. Ve parti başlıyor. Geçmişi yüzyıllar öncesine uzanan afyonun ticari üretimi 1600'lerde Hindistan'da gerçekleştirilmişti. Hollanda ve Portekiz'in emperyalist tüccarları Hint afyonunu Çin'e sokarak önemli bir kazanç kapısı araladılar. Fakat kaçakçılığı asıl geliştiren İngiliz tüccarlar oldu. Çay satın aldıkları Çinli tüccarlara nakit ödememek için Hint afyonu veriyorlardı ve işler giderek büyüdü. Hindistan'ı dünyanın en büyük afyon üreticisi, Çin'i de büyük afyon pazarına çevirdiler. Yıllar içinde Çin İmparatoru artan tiryakilik karşısında afyon ithalatını yasaklamaya çalışsa da başaramadı. İmparatoriçe bile bir bağımlıydı. Bunun karşısında Çin, İngiliz tüccarların 20.000'den fazla afyon sandığına el koydu. Ve afyon savaşları başladı. Çin felaketin başlangıcındaydı. En nihayetinde afyon ticareti serbest bırakıldı. Bağımlılık ülkenin damarlarına yayıldı. Fakat afyon bütün dünyayı sarıp ABD'de bir kriz yaratana kadar bir problem olarak görülmedi. Ağrı kesiciden uyuşturucuya. Afyonun içindeki gizemli özü ayrıştırmak ve tiryakilik yapmayan güçlü bir ilaç üretmek. Alman eczacı çırağı Friedrich Wilhelm Adam Zertürner, hekimleri ve eczacıları baştan çıkaran bu hayali 1804'te gerçekleştirdiğini düşündü. İptidai laboratuvarında morfini izole ederek saf bir bileşik elde etti. Buna mitolojideki rüya tanrısından esinlenerek Morphium adını vermişti. Morfini denedi, belalarını bizzat öğrendi ve 1841'de bir morfinman olarak hayatını kaybetti. Amerika'nın yaşadığı net krize yine ilaç şirketleri sebep oldu.
Topluma ağrı kesici diye yaydığı, hatta Irak'taki 1. Körfez Savaşı'ndan sonra bu ağrı kesicilere çok ihtiyaç olacak diyerek doktorların elleriyle reçete ederek sağladığı bir gerçek. The painkiller fentanyl is now the #1 killer drug in the US. You can die just by touching it. Salgınlar dünyayı alt üst ederken morfinin zararları anlaşılmıştı ve bilim dünyası bağımlılık yapmayacak bir ilacın peşine düşmüşken yüksek düzeyde bağımlılık yapan eroini keşfetti. Günümüzün en tehlikeli maddesi eroin, Bayer laboratuvarlarında üretilmişti. Kısa zaman içerisinde yeraltı bu kafa yapıcı maddeyi keşfetti ve eroin kullanımı çığırından çıktı. Çok zaman geçmeden tıp dünyası eroine karşı cephe alıp Bayer'i pes ettirdiyse de üretimi Avrupa'nın başka ilaç şirketleri tarafından sürdürüldü. Afyon, morfin ve eroine karşı ilk yasal düzenlemeler bir dizi uluslararası konferansla yapıldı. ABD tıbbi ihtiyaçlar dışında tamamen yasaklanmasını savunurken İngiltere ve Hollanda direnciyle karşılaşmıştı. Ne var ki bu ülkeler açıkça uyuşturucu ticaretinden besleniyordu. Türkiye ve eroin dalgası. Morfin Türkiye'ye Balkan Savaşı'yla İngilizler üzerinden geldiğinde kargaşa ve sefalete zıt bir eğlence dünyası da vardı. Hemingway, Pera ve Galata'da gördüğü bu eğlence havası için İstanbul bir çeşit ölüm dansına dalmış, diyordu. İşgal günlerinin getirdiği kargaşada kaçakçılık patlak verdi. Kokain, ABD ve Avrupa'daki fabrikalardan kaçak olarak geliyor ve Ruslar eliyle dağıtılıyordu. Morfin, tıbbi tedavinin uzantısı olduğundan bağımlılık olarak görülmüyordu. Sayıları giderek artan morfin bağımlıları arasında Milli Mücadele döneminin Sağlık Bakanı Doktor Rıza Nur'un eşi de vardı. Bir gün sancılandı. Morfin yaptık. Ağrı geçti. Fakat bu sefer ağrı geçtikten sonra da morfin şırıngası istedi. Türlü huysuzluklar yaptı. Beni canımdan bıktırdı. Onun morfonoman olması pek ağrıma dokunuyor. Utanıyorum. Yeni yasal düzenlemeler ve denetimlerle İstanbul'u eroine boğan fabrikalar kapandıysa da bu durum girişimcilere ilham verdi. Fabrikaların eski çalışanları eroin üretmeyi çoktan öğrenmişti bile. Zamanla organize suç tüm dünyaya yayıldı. Türkiye'de 70'lerin sonunda yükselen bağımlılık dalgası Avrupa ve ABD'de okuyan öğrenciler ve Batı kültürüyle doğrudan ilişki kurabilen Türk işçilerinin Avrupa'da doğan çocuklarıyla yayıldı. Almanya'daki Türklerin ilk kuşak çocukları eroin kültürünü Anadolu'nun içlerine kadar taşıyordu. Cumhuriyet'in eroin salgını 1982'de aşırı doz ölüm vakasıyla kamuoyunu sarstı. O zamana kadar aşırı dozdan ölüm sadece Batı'da yaşanabilecek bir şey olarak görülüyordu. Geçmişten beri ticaretin kilit noktası olan İstanbul, yasa dışı mal ve hizmetlerin de kavşağıydı. Bazı bölgelerde el altından yürütülen ticaret, Türkiye ile dünyanın belli başlı bölgeleri arasında finansal tünel işlevi görüyordu. Önemli güzergahların ülkemiz sınırlarından geçmesi, yıldan yıla uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığında yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Yasa dışı uyuşturucu ticaretinin sınırı aşan suçlar arasında giderek daha fazla yer almasıyla da kaçakçıların bu suçları işleyen gruplar ve terör örgütleriyle daha fazla işbirliği içine girmelerine sebep oldu. 1970'lerde petrol kriziyle başlayan ham madde sıkıntısı sanayicileri kaçakçılara yöneltmişti. Bu dönemde Avrupa'da artan uyuşturucu kullanımı narkotik kaçakçılığını geliştirdi. Evet, işleyişi denetlemek imkansızdı. Yasal ve yasa dışı malların kaçakçılığı artık tamamen iç içe geçmişti. Bu işin nereye varacağını kimse kestiremiyordu. 1980'lerin ortalarında babaların büyük kısmı ya yurt dışına kaçtı ya da tutuklandı. Fakat narkotik kaçakçılığı 90'larda artık pik yapmıştı. Önümüzde duran eroinler ne kadar oluyor? 2,5 kilo efendim. Kaç paket? 25 paket. Sizin midir bunlar? Evet efendim, kendim getirdim. 2,5 kilo ağırlığındaki eroinin kaç kişi zehirleyebileceğini biliyor musunuz? Tahminen 250.000 kişi.
Tam da bu dönemde PKK'nın eroin kaçakçılığında oynadığı kritik role dair raporlar gün yüzüne çıktı. Avrupa'daki uyuşturucu madde kaçakçılığının %80'inin PKK karteli tarafından kontrol edildiği söyleniyor, örgütün finans kaynaklarının uyuşturucudan geldiği düşünülüyordu. Uyuşturucuya erişim çok kolay artık. Basit bir aramayla sosyal medyadan bile erişebilirsin zaten çoğu satıcıya. Biz müşterilerin attığı konumlara gidiyoruz direkt. Bizim için riskli olan durum sadece kim oldukları, yakalanıp yakalanmayacağımız yani. Sık sık hat değiştiriyoruz o yüzden. Mahallelerde hala satanlar da var da yeni müşterileri pek olmaz onlara. Aslında kendi çevreleri ve mevcut müşterileri onlara yetiyor zaten. Malı temin etme konusunda da söylenecek çok bir şey yok. Bu tarz konular hakkında konuşulmaz. En çok sattığımız maddeler eroin, şu sıralar biraz met var. Günlük satışlarımız 100-150 kişi arasında değişiyor. Bağımlı kitlenin çok fazla olduğunu da unutmamak lazım. Kenar mahallelerde bunlar o kadar yaygın ki. Satış yaptığımız en küçük alıcı muhtemelen 9 yaşlarında falandı. Muhtemelen babası ya da annesi için alıyordu zaten. Gördüğüm en küçük kullanıcı da 13-14 falan, ya vardı ya yoktu. Bütün dünyada eroinin saflık oranı yükselirken sokaktaki fiyat paralel olarak düşüyordu. Batı'da ölümler yükselen saflıktan arttı. Yasaklama ve denetimin arz talepte yarattığı en ufak değişiklik fiyatlarda inanılmaz sıçramalara yol açıyordu. Una cantidad así pura es muerte segura. Bu durumda esas üzerine düşülenin yanında bu iş sadece polisiye olmaktan uzaktı. Bağımlılık boyutu uzun yıllar boyunca görmezden gelindi. Uyuşturucu suçlarına yapılan müdahalenin ve yakalanan şüpheli sayılarının artması, uyuşturucu sorununu veya mücadelenin başarısını tek başına ifade etmekte yeterli olamaz. Buna paralel olarak olay ve şüpheli sayılarındaki düşüş de mücadelede başarı sağlandığı anlamına gelmiyor. Küreselleşme ile beraber uyuşturucu maddelere erişim kolaylaştı ve bu felaket ülkeleri yeni önlemler almaya itti. Ama tüm dünyada ip kopmuştu bir kere. Fethullahçıların narkotik şubesi. 6 Ağustos 2013'te düzenlenen operasyonda pek çok ünlü ismin de aralarında bulunduğu tam 85 kişiden yarısı medyada teşkil edildi. Bu operasyonda Engin Günaydın, Kenan İmirzalıoğlu, Sarp Apak, Hakan Yılmaz ve Ersin Korkut gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Yine de bu isimlerin neden günümüzde hala televizyonda en çok izlenen dizilerde ve programlarda yer aldığından, halkın sevdiği isimler olduğundan söz etmeyeceğiz. Nasıl olsa medya bu olaydan haberdar olduktan sonra söz konusu isimler hiçbir işlem yapılmadan serbest bırakıldı. Peki neden? Tüm ömürlerini Türkiye'ye zarar vermeye adayan ve polis şubelerine kadar sızmış vatan haini Fethullahçı polisler, 80'li yılların başından itibaren örgütlenerek devletin istihbarat toplama olanaklarıyla Fethullahçı yapıya güç sağladılar. Fethullahçıların kilit noktalara yuva yaptığı yıllarda kaçakçılık arttı. Örgüt, kaçakçılara yol açarak milyonlarca dolar alıyordu. Bu sözde polisler devlet imkanlarıyla yaptıkları operasyonlarda elde ettikleri ödülleri himmet olarak FETÖ'ye aktarıyordu. Ne var ki 15 Temmuz sonrası Narkotik Daire Başkanlığı'nda 6 imzalı ancak boş ihbar tutanakları bulundu. Bu örgüt istihbaratı her alanda güç elde etmek için kullandı. Öyle ki bürokratları, yapımcıları ve hatta oyuncuları hedef alarak. Belki de örgüt işte bu ünlülere bir sopa göstermişti. Bugün her yerde ve neredeyse herkes. Peki bu neden bir bağımlılık? Bu sosyo-kültürel yarık nerede? Her birimiz bilinçte derin değişikliklere yol açtığı bilinen kimyasal anlık dozlar üretebiliriz. Fakat bu saçmalık görüleri için dünyada her 5 dakikada bir kişi
aşırı doz yüzünden yitip gidiyor. Dünya genelinde evsizlik, psikiyatrik bozukluklar ve gençlerin suç işlemesi gibi karmaşık meselelerde uyuşturucu sorunu kendini net bir şekilde açık ediyor. Pek çok ülkede uyuşturucu ticareti daha yüksek şiddet ve yolsuzluk olaylarına sebep oluyor. Duyuyoruz ya falan filan, müşterilerimiz tutuklanmış, filanca öldürülmüş. Ama uyuşturucudan değil onların çoğu yani, bakmayın. Adam yaralamadan, gasptan. Babasını öldüren var ya bu meret için. Abartmıyorum yani. Tamam, hepsi şiddet uygular demiyorum. Ama uyuşturucuya bulaşınca da biraz sonu oluyor. Bugün psikoaktif maddelerin hemen hemen her türlüsü uyuşturucu pazarında yer alabilir vaziyette. Çoğu zaman bu maddeler yanlış etiketleniyor ya da karışık bir şekilde satılıyor. Tekrarlıyoruz, dikkat edin. Yanlış etiketlerle satılıyor. Bu da tüketicilerin ne kullandığından habersiz olmasına ve sağlık risklerinin artmasına neden oluyor. Son dönemde küresel ölçekte metamfetamin üretimi ve kaçakçılığında dikkat çeken bir trend, üretiminde denetim dışı kimyasalların kullanılmaya başlanması. ¿Aquí qué es? Les hemos preguntado de plomo. Lead. Pero plomo es muy peligroso, ¿no? Para la salud también. Sí, por eso. Son dönemde bir de dünyada bir trend var. Denetim dışı kimyasallar kullanıyor üreticiler. Üreticinin de kaçakçının da işine geliyor. Şöyle anlatayım, efedrin diye bir madde varmış. Metamfetaminde de kullanılıyor. Diyorlar ki ele geçirilen efedrin miktarı tonlarca azalmasına rağmen metamfetamin miktarı artıyor. Nasıl olacak bu? Tezat bir kere. Alternatif kimyasallar bulmuşlar. Böyle her geçen yıl daha fazla kişi ölüyor. Dolaylı olarak ise savunmasız gençlerin suça itilmesi ve toplulukların kendini güvende hissetmemesi gibi sosyal maliyetleri arttırıyor. Böylelikle uyuşturucu kullanımı sadece kullanıcıyı etkilemiyor, aileye, çevreye ve topluma da yansıyan sosyal, hukuki ve ekonomik zararlar veriyor. This problem has become so bad that police officials and politicians admit privately the battle is lost. The city of Amsterdam is slowly moving away from a policy of prohibition to one of accommodation. Şiddetin en önemli nedenlerinden biri de yine bu maddeler. İnsanı akıl dışı bir dünyaya taşıyor. Bütün sınırları aşmak ve onları yok saymak güdüsü pompalıyor. Birçok şizofren zamanlarını gerçek dünyada, gerçek dışı unsurların gri, gölgeli alanında geçirirler. Son zamanlarda uyuşturucu türevlerinden birinin kullanımıyla bu hayali varoluş durumu yaratmak mümkün hale gelmiştir. Görünümlerin biraz tuhaf olduğu doğruydu ve odanın duvarları artık dik açılarla buluşmuyor gibiydi. Ama bunlar cidden önemli gerçekler değil. Zihin ölçümler ve konumlarla değil, varlık ve anlamlarla ilgiliydi. Çok var gibi görünüyor. Araştırıcı zaman hakkında ne hissettiğimi sorduğunda bütün söyleyebileceğim buydu. Ve barbarlığın en vahşi eylemlerini üretmeye neden oluyor. Dolayısıyla şiddetle mücadele ederken bu sorunun kökeninde yatan uyuşturucu belasıyla başa çıkmak kaçınılmaz hale geliyor. Sıla bebek 2 yaşında annesinin dostu tarafından tecavüze uğradı. Anne ve tecavüzcü dostu uyuşturucu bağımlısıydı. Düşünün. Öte yandan içinde hızlı para kazanma vaadiyle dolu bir dünyayı barındırıyor. Muy poca la inversión y mucho la ganancia. Estamos hablando que usted puede llevar con $1.000.000 en un mes. Y tiene mucho poder adquisitivo. So it's a very good business. Yes. Kapitalizmin sunduğu çile, emek ve sıkıntı olmadan ulaşılabilecek cennet hayatı rüyası, uyuşturucu piyasasında bir yıldız gibi parlıyor. Bu vaatler gençleri kısa vadeli kazançların peşinden sürüklüyor. I need only the money. I don't need friends, nothing. I need money. Ancak bu hızlı başarı hayali elbette yıkım ve umutsuzlukla sonuçlanıyor. Böylece paranın ve başarının yanıltıcı çekiciliği, You know, I look for money, you look for fun. You get the fun, I get the money. İnsanların hayatlarını karartırken, aynı zamanda toplumsal yapıyı da tehdit eden bir döngüye dönüşüyor. Bir tane alabilir miyim? 1930'lu yıllardan 2000'lere kadar Avrupa tarafından Türkiye, uyuşturucunun kaynağı olarak lanse ediliyordu.
Tüm dünyada politikacılar da birbirlerini eroin kaçakçısı olarak çok kolaylıkla suçlayabiliyordu. Seçimlerden önce Tansu Çiller, Necmettin Erbakan'ı eroin kaçakçısı olmakla suçlamış ve Refah Partisi ileride Çiller'i mahkemeye vermişti. 1997 yılında Frankfurt Eyalet Mahkemesi'nin Türk hükümeti ve Tansu Çiller'i uyuşturucu kaçakçılığını himaye etmekle suçlaması siyasi bir krize neden olmuştu. 3 kişinin 1995'te İstanbul'dan Frankfurt'a gönderilen 8 kilo eroin nedeniyle yargılandığı davada yargıç, ailelerin Türk hükümeti tarafından korunduğunu ileri sürdü. Yargıcın ifadeleri medyada şırıngalı bayrakla verilmesi Türkiye'de büyük tepki yarattı. Türkiye Cumhuriyeti uyuşturucunun kaynağı olmakla suçlanıyordu. Narkotik kaçakçılık organize suçun itici kuvvetiydi. 1990'ların başında kentleşme ile başlayan göçün getirdiği yoksulluk ve işsizlikle çeteleşme mahalle kenarlarına kadar yayılmıştı. Organize suç grupları büyük kentlerde inanılmaz cirolara hükmediyorlardı. Yıllar önce bir adamla tanışmıştım. Nasıl konuşacağını ve ikna edeceğini çok iyi biliyordu. Bana 2 gün içerisinde binlerce lira kazanmak ister misin diye sordu. Düşündüm, kabul ettim. Sonuçta iyi para, bu riski almaya da değerdi. Yani iş çok basit dedi. Birisi paketleri senin zilona koyacak. Çünkü sen bunu yapamazsın. Yani parmak izleri hesabı, yani parmak izlerinin görünmemesi gerekiyor vesaire güvenlik için. Sana bir araç ve birkaç gün veririz. Sonra lokasyonu ve paketleri teslim edeceğin kişiyi de söyleriz dedi. Burada işte dikkatlice teslimatı yap deyip talimatı verdi. En önemli nokta burada dikkatli olmaktı. Asıl işim tüm malları araca yüklemek ve güvenli bir şekilde gitmesi gereken yere ulaştırmaktı yani. Bu kadar basit. Olay sadece nakitti. Yani bu oyunda zaten böyle oynanır. Görevini tamamladığındaysa istediğin ne varsa senin dedi. Benim de zaten diğer sonuçlar çok umurumda falan değil. Diyelim ki bagajı açtınız, paketlerin yanında bir köpek görürsünüz. Ama hiçbir şeyden şüphelenmezsiniz. Çünkü köpek uyuşturuculardan gelen tüm kokuyu gizler. Hiçbir şeyi şansa bırakamam. Her ihtimale bir önlemimiz var yani. Öyle olmak zorunda. Dolayısıyla ne iş yaptığımı kimse bilmiyor. Ne ailem ne arkadaşlarım. Yani siz bile bilmiyorsunuz. Uyuşturucu ve gerilla savaşları arasındaki denklem, Amerika'dan sonra Afganistan'da da yürürlükteydi. Afgan afyonu Pakistan'da eroine dönüştürülüyordu. CIA ile eroin ekonomisi için ilişki kurdular, afyon karşılığı silah alıyorlardı. Silah için afyon, Afganistan ekonomisine yerleşmişti. Uyuşturucuyu yok edeceği vaadini veren Taliban ise uyuşturucu ticaretine izin vermekten başka çare bulamadı. Taliban'ın başa geçtiği 1995'te Afganistan'ın dünya üretimindeki payı tam %41'di. Fakat elde edilen gelirin neredeyse tamamı Asya, Avrupa ve Amerika'da yeraltı ticaretini kontrol edenler arasında paylaşılıyordu. Taliban 2001 yılında 3000 tona yakın afyonu tarlalarda yok etti. 2001 yılında bu alanda belirgin bir düşüş yaşanmış olsa da son yıllarda Taliban'ın kontrolündeki bölgelerde afyon yetiştiriciliği yeniden ciddi artış gösteriyor. Zamana ve koşullara bağımlı olarak bölgesel çatışmalar ve istikrarsızlıklar yasa dışı narkotik bağlantılı suçlar için uygun bir zemin hazırlar. Suriye'de 2011'den rejim devrilene dek durmaksızın devam eden çatışmalar, ülkenin uyarıcıların üretimi ve kaçakçılığında küresel boyutta önemli tedarikçi ülkeler arasında yer almasına neden oldu. Böylelikle devam eden istikrarsızlık durumları yasa dışı uyuşturucu üretiminin sınır ülkelerine de yayılmasını sağladı. Taliban tarafından 2022 Nisan ayında ülke genelinde her türlü yasa dışı uyuşturucu ekimi ve üretimine yönelik ilan edilen yasağa rağmen Afganistan hala dünya genelinde ele geçirilen eroin için en fazla sıklıkta kaynak ülke olarak bildirilmeye devam ediyor.
Myanmar ve Meksika ise Afganistan sonrasında küresel boyutta en fazla öne çıkan diğer eroin tedarikçisi ülkeler. Mafyalar her yerde. Televizyonu aç mafya, telefona bak mafya. Zaten bir haber yapıyorlar. Uyuşturucu nerede var herkes görüyor. Mahalleler de damgalandı. Herkes nerede neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bugün bazılarının korkup yakınından bile geçemediği mahalleler, bazıları için yoksulluk krizine bir çözüm haline gelmiş oldu. Pekala madde kullanımı özellikle çocuk ve ergenlerde silah taşıma, kavgaya karışma gibi şiddet içeren davranışlarla da doğrudan ilişkili. Özellikle medyada aşırı öykülerle servis edilen mafya babaları, bu tür zararlı yönelimlerde özendirici rol oynadı. Güç ve büyüklük şehveti bir güç olarak mafyalığı sunuyordu. Ne var ki her türlü işi yapıp, uyuşturucu ticaretine el sürmeyen mafya prototipi de çoktan tarihe karışmıştı. Tarih boyunca müzik ve uyuşturucu arasında ciddi birliktelik sürdürüldü. Ne var ki müzik de, uyuşturucu da ticaretin birer güçlü aracı haline geldi. Nasılsa müziği de uyuşturucuyu da satanlar büyük karlar elde etti. Öte yandan bu birliktelik kendinden geçmek, kafayı bulmak, günlük sıkıntılardan uzaklaşmak, gerçeklerden kaçmak ve rahatlamak amacıyla da eş zamanlı sürdürüldü. Bob Dylan, 1960'lı yıllarda karşı çıkışın bir simgesi olarak görülüyordu. Uyuşturucuyu da karşı çıkışın simgesi olarak kullandı. Ona LSD sahnede dendi ve hayranlarını bu bağımlılığı ile beslemiş ya da öldürmüş oldu. Tarih devam ediyor ve müzikle beraber uyuşturucu da şekil değiştiriyordu. Günümüzde satanizmden beslenen rave, uyuşturucunun gizlisi saklısı olmadan barındırdığı bir kültüre dönüştü. Rave aslında sosyal bir kaynaşma aktivitesi değil. Bu tür partilerde dans ederken etrafı kesik kesik görmediği bir şey var. Renk cümbüşleri yoğun olarak kullanılır. Işıklar insanların algısını bozacak şekilde ayarlanır. Hatta ışık öyle bir ayarlanır ki sanki sürekli gözünüzü açıp kapıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Tek düze ve hızlı ritimlerin etkisiyle kişinin kendinden geçmesi ve zaman ile mekanın algısının kaybolması daha da kolaylaşıyordu. Bu da farklı bir boyuta geçişi hızlandırıyordu. Fakat yetmiyor. Bu tür partilerin tadını çıkarmak için uyuşturucu şart. Neden diyeceksiniz? Bu partilerde kullanılan uyuşturucuyla dans pistlerindeki insanlar sınırlarını zorlayabilir hale gelir. Ve parti istediğini almış olur. Herkes histerik bir biçimde dans eder. Bunun gerçeklik ile hiçbir ilgisi yoktur. Bir zamanlar basit bir kaçış ve kutlama yolu olduğu düşünülen şey, gizli bir karanlık yeraltı dünyasına dönüşmüştür. Bu gösterilerin içinde birçok kişinin okült uygulamalar ile bu kitlesel buluşmalar yapar ve şeytani enerji toplama ritüellerinde gizlice kullanılabilir. Böylelikle kitlesel miktarda insanı bir araya getirme niyetiyle bu partiler, şeytani enerji toplama ritüelleri için çağdaş araçlar olarak işlev görür. Satanizmin temelinde genellikle bireylerin yaşadığı kimlik arayışı ve duygusal boşluklar yatar. Karanlık ve korkutucu imgeler, güç ve kontrol vaat ederken, kişiyi kaosun içine sürükler. Bu etkinlikler sırasında kullanılan tanıtım materyalleri, görsel efektler ve sahne tasarımlarının dikkatli incelenmesiyle net bir desen ortaya çıkar. Şeytani enerji toplama ritüelleriyle ilgili sembolizm, bu öğelere ustaca dahil edilmiş olarak görülebilir. Genellikle pagan ibadetiyle ilişkilendirilen imgeler, bilet tasarımlarına ve etkinlik takvimlerine ustaca işlenmiştir. Uzaklarda sanmayın. Bugün İstanbul'un göbeğinde bile bu konserler yapılıyor. Uyuşturucudan beslenen bu partiler, gençleri satanist ayinlerle buluşturuyor ve böylelikle yine bugün İstanbul'un ortasında iki genç kız satanist ayinle parçalanıp öldürülebiliyor. Ve metamfetamin. Şu an en büyük sorun işte bu maddede. Bu madde köylere kadar inmiş durumda.
kullanımı akıl almaz derecede yaygın. Beyindeki dopamin seviyesini aşırı derecede arttıran met, toplum sağlığının yanı sıra güvenliği açısından da çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. The dope is everywhere. Tek başına met kaynaklı ölümler 2017 yılında %0.3 iken 2022 yılında %64.5'e çıktı. Küçücük ilçe belediyeleri rehabilitasyon merkezleri açmak zorunda kaldı. Aileler dağıldı. Veriler Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de uyuşturucu sorununun artık tümüyle met ve eroin sorununa dönüştüğünü gösteriyor. Heroin. Crystal meth. Meth and heroin. Crystal meth. Meth? 2018'den bu yana hızla artan ve en ücra köylere kadar yayılan İran kaynaklı met kaçakçılığı ve bu uyuşturucu için kavgaya girişen çeteler ve mafya babaları, doğrudan ölümle suçlanan madde bağımlılığının neden-sonuç zincirinin başına yerleşiyor. Organize suç ve narkotik kaçakçılık masum çocuklara işte bunu yaşatıyor. İşte spot ışıkları yalnızca bağımlıları görünür kılarken aslında onlar zincirin sadece son halkasını temsil ediyor. Bu halkalar zinciri bir kabusa tam da böyle dönüştü. Ağır uyuşturucuların yatarak tedavisine yönelik kapasitenin sınırlı olması, başvuruların karşılanamamasına yol açtı. Kaldı ki uyuşturucu bağlantılı ölümler tedavi için artan başvuruları izlemedi. Öte yandan günümüzde büyük çoğunluk bağımlı olduğunu ya da tedavinin bir işe yarayacağını bile kabul etmiyor. Bu insanların aileleri başlarına bir şey gelir ya da tutuklanır korkusuyla çocuklarını ihbar etmiyor ve hatta bazen uyuşturucuya erişmesi için onlara yardım bile ediyor. Aileleri parçalanır korkusuyla çok daha büyük bir yıkıma göz yumuyor. Böylelikle binlerce genç yıllarca çetelere bağlı kalıyor. İşte böyle gençler yoksunluk, madde ve acı döngüsünde sıkışıp kaldı. Böylelikle diğer tarafta mafya, suç ve ölüm arasındaki bu döngü yinelenip duruyor. Bir madde düşünün. Yaşamsal fonksiyonları bozan, beynin iletişim sistemiyle bağlantı kuran, sinir hücrelerinin bilgiyi işleme yolunu bozan bir zehir. Bilinci kötülüğe dönüştüren, psikoaktif bir madde. Ama herhangi bir madde değil. Hayatları altüst eden bir yıkım. Size bir kere verilmiş ve bozduğunuzda belki de bir daha eski haline dönemeyecek beyin yapınızı tahrip etmek için kendinizi, ailenizi, sevdiklerinizi, şehrinizi ve hatta ülkenizi tehlikeye atar mıydınız? İşte bu maddeler dün olduğu gibi bugün de tüm toplumları tehdit eden bir gerçek. Evet, dünyada bağımlı kitle hala çok hafife alınıyor ve bugün uyuşturucunun etkisiyle binlerce insan katile dönüşüyor. Ne var ki araştırmalara göre madde kullanıcılarının suç oranları, madde kullanmayanlara göre çok daha yüksek. Kimyasal uyarıcıların tümü şiddeti besliyor. Beyninizi bozan bu maddenin size neler yaptıracağını tahmin bile edemezsiniz. Şimdi, uyuşturucu çözülmesi imkansız bir sorun mu? Sorumuza cevap verelim. Hayır. Uyuşturucu çözülmesi imkansız bir sorun değil. Fakat kaynağı görmek ve spot ışıklarını ölüm tacirlerine çevirmek mecburiyetindeyiz. Zincirin ilk halkası şüphesiz, insanları ve gençleri zehirleyerek güçlendikçe güçlenen organize suçu besleyen şeytani narkotik yapılanmayken, son halkayı bizler ve irademiz oluşturuyor. Dünyayı sardığı gibi, ulusun damarlarına da sızan bu zehri akıtmak için suça zemin hazırlayan baronlar ve zincirin halkasını oluşturan bağımlılar arasındaki karmaşık yapılanmayı paramparça etmek zorundayız.